Besim Toker aslında bir psikolojik danışman. Fakat okulunu bitirdiği günden beri engelliler üzerine çalışıyor. 2004 yılından beri İzmir'de Narlıdere Belediyesi'nde Engelli Danışma Merkezi'nin yöneticiliğini yürütüyor. Ve yaşadığı çevrede engellilerin sorunlarına karşı çözümler üretmeye çalışıyor. Son geliştirdiği projelerden biri de engellilerin istihdamıyla ilgili. Bugün Türkiye'de engelli nüfusunun %78'i işsiz. Yaklaşık 7 milyon engelli vatandaşımız çalışamıyor, üretime katılamıyor, hayata herkes gibi karışamıyor, kendi evlerinde bir hapis hayatı sürdürüyor. Yasalara göre 50 kişiden fazla eleman çalıştıran her şirket kadrosunun %3'ü oranında engelli vatandaşımızla istihdam etmek zorunda. Şirketler bu zorunluluğa uymazlarsa her ay kişi başı 1500 lira ceza ödüyorlar. Ve birçok şirket engelli vatandaşlarımızı istihdam etmek yerine bu cezayı ödemeyi tercih ediyor. İşkurum verilerine göre sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel sektörde 33 bin engelli kontenjanı boş duruyor. Ama buna rağmen iş arayan engellilerin toplam sayısı ise sadece 6500. Çünkü Özürlüler İdaresi'nin raporuna göre engellilerin %50'si bir işte çalışamayacaklarına inanıyorlar. Bir başka deyişle engelli vatandaşlarımızın yarısı çalışma hayatında engeli olmayanların onların çalışmasını engelleyeceğine inanıyorlar. İzmir'in Narlıdere Belediyesi de örnek bir projeyle birçok engelli vatandaşımızın hayatını değiştiriyor. Narlıdere Belediyesi Engelli Danışma Merkezi yöneticisi Besim Toker'in liderliğinde yürütülen projede engellilerin işsizlik sorununa çözüm aranıyor. Eğitim seminerlerinden sonra Narlıdere Belediyesi'nin Engelli Danışma Merkezi çalışanları devreye giriyor ve engelliler için iş olanaklarını araştırmaya başlıyor. Şirketlerin bu küçük adımıyla onların hayatında büyük bir değişim başlıyor. Onlar için bir mahkumiyete dönüşen ev hayatları bitiyor, iş hayatının getirdiği sorumluluklar, arkadaş çevresi ve tabii ki sosyal hayatla ilgili engeller yavaş yavaş unutulmaya başlanıyor. ...2010 Ocağı'nda ve proje kapsamında şu ana kadar 145 engelli işe yerleştirdik. Besim Toker, çevresine olan duyarlılığını hiç kaybetmedi. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarının daha iyi olması için sürekli yeni projeler üretti. Kendisi gibi duyarlı kişi ve kurumları harekete geçirdi. Yüzlerce engelli çocuğun yüzünde yıllarca silinmeyecek kocaman bir fark yarattı.